Hazreti Ebubekir Efendimizin güzel bir nasihati var. Nasıl işler bozulur dünyada, ters yüz olur? Burada 4 şey bahsediyor. Birincisi, iman sadece mescitlerde kalırsa. Yani zahiri ibadetin var, batınisi yok. Yani geliyorsun, namaz kılıyorsun, gidiyorsun. İman sadece mescitlerde kalmış, hayatı İslam aksetmemiş. Camide mahpus kalmış. Birinci bu. İkincisi, mal cimrilerde kalmış. Kendini biriktiriyor. Üçüncüsü, silah korkaklarda kaldığı zaman. Hak yolunda bir gayret yok. Hak yolunda bir cesaret yok. Dördüncüsü, yetki zayıflarda olduğu zaman. Kabiliyetsiz insanlar, uzman olmayan insanlar iş başına getirildiği zaman işler bozulur buyuruyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Demek ki bu zahiri farzların yanı bir de batini farzlar var. Cenab-ı Hak da evet sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Ben bir başka maksatla ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Demek ki din güzel ahlak istiyor bizden. Kıyamet gününde müminin terazisine güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz buyuruyor Efendimiz. Bunlar nelerdir o zaman? Farzların batinisi nelerdir? Ben namazı kılıyorum ama orucumu tutuyorum, zekatımı, infakı veriyorum. Batini farzlarım ne? Birincisi merhamet ve cömertlik geliyor. Mümin diyargâm olacak, hodgâm olmayacak. Cömertlik imandan gelen bir merhamet mahsusu. Cenab-ı Hak Kerim, kulunda kerim olmasını istiyor. Kerim olacaksın ki Cenab-ı Hak sana ikram edecek. Nedir o zaman bu merhamet? Nedir o da merhamet? Başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmak. Başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmak. Buyruluyor, yeryüzündeki merhametinin gökyüzündekiler size merhamet etsin. Cömertlik elde var onu, ondan mahrum olana seni ikram etmendir. Onun için Allah Teala cevattır buyuruyor. Yani cömerttir, ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Yine o güzel ahlakla kötü ahlaktan da hoşlanmaz. Demek ki bir mümin cevat olacak, cömert olacak, diyargâm olacak, paylaşacak. Allah bana niye verdi? Onun şuurunda olacak. Toplumun kendisine zimmetli olduğunu idrak içinde bulunacak. Velhasıl cömertlik güzel bir misal Efendimiz buyuruyor. Dalları dünyaya doğru akan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Demek ki kökü cennetten geliyor. Cennetten gibi dünyaya akan bir ağaç. Güzel bir mecazi bir dehşet bir ifade. Kim onun dallarından birini tutunursa onu cennete götürür. Demek ki cömertlik cennete götürüyor. Yine İhya'da bir hadis-i şerif var. Menşeini bilemiyorum. Cömert diyor, düştüğü zaman diyor, onu diyor Allah elinden tutar kaldırır cömerti buyuruyor. Sakın cömerte taan etmeyin buyuruluyor. Demek ki cömertlik bir müminin ayrılmaz bir lazımı gayrimufarik, ayrılmaz bir parçası olacak. Cömertliğine para geliyor, para değil, her şeyde cömert olacaksın. İslam'ın derdiyle dertlenince, İslam'ın derdi için cömert olacaksın. Allah'ın verdiği sana akıl, izan, idrak, vücut gücü vesaire ne vermişse onu Allah yolunda sarf etmek için cömert olacaksın. Bu cömertlikten de merhamet olacak, merhametten cömertlik olacak. Onun için muhtacın ihtiyacını görmek müminin bir vicdan vazifesi. Müslüman muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan bir insandır. Demek ki en mühim farzlardan biri de bu. Merhamet o kadar mühim farz ki kendisini aç bırakan ibadetli kadın kedisi ölüyor cehenneme gitti buyuruluyor. Bir kadından şikayet geliyor. Bu komşular bizar, Efendimiz cehennemliktir buyuruluyor. Velhasıl demek ki bu çok mühim bir haslet. Diğer bir husus farz olan adalet. Bir Müslüman daima hakkı, hukuku tevzi edecek. Efendimiz'i
yabancı bile tasdik halindeydi. Gayrimüslim bu Lafayette bu 1839 mu oluyor Fransa ihtilalinde bu Lafayette bağırıyordu. Ey diyordu büyük Arap diyordu. Büyük insan diyordu. Senin dünyada tevzi ettiğin adaleti, hakkı, hukuku şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyordu. Yine diğer bir başkası alnında diyor taşlarla gezen hiçbir kral diyor. Hırkasının diyor yamasını yamayan Muhammed kadar dünyada itibar bulmadı diyor. Demek ki bir Müslüman daima hakkı, hukuku tevzi edecek. Cenab-ı Hak Cuma hutbelerinde okunuyor. Nahl suresinde Allah Teala adaleti, ihsanı, akraba yardım kesinlikle emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor buyuruluyor. Ve bu hususta da adalet, hak hususunda çok ayet de var, hadis-i şerif de var. Bir misal vereceğim, bir ölçü olarak. Mid'am diye bir efendimize bir yardımcı verilmişti, hizmetkar verilmişti. Bu Mid'am efendimizin bir şeyine, eşyasını deveye mi koyarken yahut da indirirken bir yerden gayrimuayyen bir yerden bir ok geldi, saplandı, düştü, öldü. Çok mühim burası. Dedi ki sahabe ne mutlu sana Mid'am dedi. Sen dedi Allah Resulü'nün dedi eşyasını indirirken ya da bindirirken şehit oldun dedi. Efendim vallahi böyle demeyin buyur yeminle. O dedi Hayber'de dedi daha ganimetler dağıtılmadan altına bir tane kilim çekti dedi. Belki o ganimetler dağıtılmadan kendisine verilecekti belki o kilim. Belki daha fazlası verilecekti. Şimdi o dedi kilimin üzerine yanıyor dedi. Demek ki bu kadar hak ve hukuk. Bir sahabe hemen korktu geldi. Aman dedi ya Resulallah dedi. Ben dedi 2 tane çarımın dedi şeyi koptu. 2 tane bağcı kaldım dedi o ganimetten dedi. Sen dedi onun dedi menfi karşılığını görürsün buyurdu Efendimiz. Velhasıl bu demek ki bir mümin daima hakkın, hukukun müvezzi olacak, tevzi eden olacak. Efendimiz vefatına yakındı. Bâkî kabristanı ziyaret etti. Vefat edenlere dua etti. Ondan sonra Mescid-i Nebevi'ye döndü. Eshab-ı kiram toplandı. Vefatından az evveldi. Eshabım dedi. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım dedi. Gelsin vursun dedi. Kimin malını bilmeden almışsan işte malım gelsin alsın dedi. Helalleşin dedi. Ahirette dedi rezil olmak çok daha beterdir buyurdu. Onun için bir Müslüman daima bir şahsiyet, bir karakter vaz edecek. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Adalet nedir sorusunun en güzel cevabı meyve ağaçlarını sulamaktır. Adalet meyve ağaçlarını sulamaktır. Peki zulüm nedir deyince bunda dikenleri sulamaktır. Niye Mevlana'nın güzel bir adaleti bilmeyen kişi kurt yavrusunu besleyen, emziren keçiye benzer. Sonra ne yapacak o kurt yavrusu? O keçiyi öldürecek. İslam insanlara bir hukuk tevzi ettiği gibi, köleleri kölelikten kurtarıp insan seviyesine çıkarttığı gibi hayvanlara bir hukuk tevzi etti. Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camisi'ni yaptırırken hayvanlara da bir beyanname oraya bir tebliğ neşretti. Aç hayvana yük taşıttırılmayacak. Dinlendirilecek. Yemi verilecek. Ondan sonra tekrar taşıttırılacak. Bu hayatta da çok dikkat edeceğimiz bir hadise. Çünkü kıyamet günü hayvanlar da yaratılacak. Onlar da hakkını çiğneyen insanlardan hakkını alacak. Ondan sonra onlara kûnû turâbâ denilecek. Onlar toprak olacaklar. O kâfirler de yekulül kâfiru yâ leyteni kuntu turâbâ diyecekler. Keşke diyecekler biz de diyecek bu hayvanlar gibi toprak olsaydık, yok olsaydık diyecekler. Velhâsıl hak hukuk çok mühim. Delikanlılar. Ona hayatımızda çok dikkat edeceğiz. Efendimiz Beytülmal'den zekat gelen hayvanlardan zekat veriyordu. Verirken
dedi ki birisine, bak dedi, bu hayvanları ailene götür dedi. Zekat hayvanı. Bir, bunların dedi üstü tozlu, paslı, üzeri çamurlu olmasın bu hayvanların dedi. Madem sahip oluyorsun, sana zimmetli bu hayvan. Temiz tutacaksın onu. Sütlerini sağarken dedi, ev halkına söyle, tırnaklarını kessinler dedi. Hayvanların memelerine tırnakları batmasın dedi. Hayvanların sütünü tamamen sağmasan, yavrularına süt kalsın dedi. İslam budur. Merhamet, merhamet, hak ve hukukun tevzi. Görüyoruz bazen o Kurban Bayramı'nda hayvanı ite kaka götürürler. Ya bu hayvanın hem etini yiyeceksin, derisinden istifade edeceksin, her şeyden istifade edeceksin, hem de tekmeleyerek götürüyorsun hayvanı. Birisi böyle bıçağını biliyordu hayvanın önünde. Yani yalnız insan mı? Efendimiz döndü, sen de bu hayvanı kaç sefer öldürüyorsun dedi. Bıçağını arkada bileylesen olmaz mı buyurdu. Mekke fethine giderken kenarda dişi köpek yavrularını emziriyordu. Öbür taraftan geçin diyor, yavruları incitmeyin buyurdu. Bizim Peygamberimiz rahmeten lil âlemin. Onun ümmetinin de öyle olması zaruri ki el meru men ehabbe, kıyamet günü sevdiğiyle beraber olsun. Ben ne kadar Peygamberimi seviyorum, ne kadar ben onunla beraberim. Ben de ondaki hasletler ne kadar var. Ben de Kur'an'daki ifadeler benim hayatımda ne kadar var. Yine hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arş-ı altı gölgelenecek 7 kişiden biri de adaletli devlet başkanı, yani adaletle hükmedenler. Bu çok mühim. Yani Efendimiz vefat ederken ravi Enes diyor ki Efendimiz sesi kısıldı diyor. Fakat diyor devamı tekrar halinde namaz. Eminizin altındaki hukukuna dikkat edin. Efendimiz bunu o kadar telkin etti ki Eshab-ı Kiram kölelerini bıraktılar, azat ettiler. Bir dediler kıyamet günü bir de bu kölenin vebaliyle karşılaşmayalım dediler. İşte İslam'ı iyi tanımak. İslam'ın o güzel tablonun güzel manzaralarına bir gönül gözüyle seyredebilmek. Tevazu. Bu da zahiri, batini farzlardan biri. Şuara suresinin 215. ayetinde sana tabi olan müminlere alçak gönüllü davran buyuruluyor. Yine Rahman'ın öyle kullarıdır ki yeryüzünde vakar, tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman, hoşa gitmeyecek laflar söylediği zaman selam derler, geçer giderler, onlarla muhatap olmazlar. Müslim hadis-i şerifi, Efendimiz Allah Teala bana o kadar mütevazı olun ki kimse kimseye böbürlenmesin, caka satmasın. Kimse kimseye zulmetmesin diye emretti. İbn Mâce naklediyor. Kim Allah Teala'nın rızası için Allah'ın kullarına karşı bir derece tevazu gösterirse bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Efendimiz mecbur olurdu bazen kendindeki hususiyetlerini bildirmek için. O hususiyetini bildirir. Arkadan la fahre buyurdu. Övünmek yok buyurdu. Daima üzerimizde ne meziyet varsa, Allah bize neler lütfetmişse daima biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi sana şükür, senin nimetindir. Eşşükrü lillah, eşşükrü lillah, eşşükrü lillah, elhamdülillahi rabbil âlemin diyeceğiz. Cenab-ı Hak bu şekilde bizden bir sine, bir gönül istiyor.